What is pony? Like a little horse. Energy drink? Something like that. Only croissant has cheese. Others no. Do you like? It's fine. I like something with cheese. Me too. More salt. I tasted one before. I didn't like. Still same. It's disgusting. I like it. Colombian people love this. Yeah. I see everywhere. It's very interesting they don't have coffee. Kaktüslere bak. Hepsinin üstünde bir çöp parçası var. Yerleri zaten söylemiyorum. Plastik dolu, poşet dolu, pet şişe dolu. Ne haber lan pisicik? Kıyamam garibim. Bir deri bir kemik ya. Nasılsınız dostlar? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Urubia'dayım halen. Kasabanın dışına çıkmak istedim birazcık. Buradaki yaşamları görmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Aldım elime kamerayı. Sokak sokak dolaşmaya başladım. Baksanıza. 2 farklı tip ev. Vayular bu 2 tip evlerde de yaşıyorlar. Varsa imkanı kerpiçten, böyle odun parçasından, yoksa böyle yaprak da diyemem ona, bayağı ince bir ağacın kabukları soyulur ya, onlardan yapıyorlar. Evin dış cephesine ya da işte çatıları. Bahçeleri böyle kaktüslerle çevirmişler. Kendilerince bir sınır oluşturmuşlar. Kaktüsleri de birbirlerine böyle tellerle bağlamışlar ki güvenli olsun, kimse dalmasın içeri diye. Önceki videolarda bahsetmiştim. Kolombiya'nın kuzeyi, şu an dolaştığımız bölgeler La Guajira bölgesi. Kolombiya'nın en unutulan bölgesi diyebilirim burası için rahatlıkla. Hükümetin, insanların pek umursamadığı bir bölge. O yüzden yoksulluk alabildiğine fazla. İnsanların yiyeceğe ulaşma durumu çok güç. Temiz suya ulaşma olanakları neredeyse pek yok. Yani durumu iyi olan insanlar, onlar rahatlıkla ulaşabiliyorlar ama herkes için bunu ne yazık ki söyleyemem. Zaten çöl bölgesi olduğu için yağış pek almıyor. O yüzden gördüğünüz gibi her yer kupkuru. Yani burada ne tarım yapabilirler ne bir şey yapabilirler. Yetiştirecekleri şeyler sınırlı. Hola, buenos días. Teyze nasıl sallanıyor şeyde, hamakta torunuyla ya da kızıyla, bilmiyorum. Vayu kadınları baya böyle 40 küsür 50 küsür yaşlarında da doğum yapabiliyorlarmış. Hola, buenos días. Güler yüzlü insanlar. Yani genel itibariyle çok sıcak karşıladılar. Çok güler yüzle karşıladılar. Tabi bazen böyle tuhaf bakışlara da maruz kalmıyor değiliz ki, de çok normal yani o da. Bak böyle kıyafetlerini kurutuyorlar. Ya kıyamam sana ya. Baksanıza, bir deri bir kemik.
Vayular Kolombiya'daki en kalabalık yerli grubu. Yaklaşık 400 bin nüfusu var Vayu halkının. Ama tabii dağınık bir şekilde yaşıyorlar. Hola, ¿cómo estás? Utandı çocuk. Burası böyle bir mahalle. Girdik içeriye ama baksanıza hep çöp, pislik. Bazı şeyleri yakmışlar böyle. Büyük ihtimalle tüketmek için o çöpü. Yok etmek için. Bak şurada da bebe ağlıyor. Evler var orada da. Kalabalık grup yani anlayacağınız Vayular ama dağınık bir şekilde yaşıyorlar. Uribia'da yaklaşık 190 bin civarı Vayu yaşıyor. Şehir hayatına geçmiş durumdalar. Biraz daha modern hayatta yaşıyorlar ama işte modernden kastım da bu yani. Elektrik sistemi yapmış kendince. Burada temiz suya ulaşamadıkları gibi elektriğe ulaşma imkanı da birçok yerin, birçok köyün yok maalesef. Bazı yerler güneş enerjisi kullanıyormuş ama ben kendi gözlerimde görmedim. Sadece okuduğum bu. Kasabada elektrik var ama kasabayı dolaştığınızda özellikle akşam böyle ışıl ışıl değil. Her yerde lamba yanmıyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. ¿Cómo te llamas, amigo? Su, Sul. su, Sul. su, Su. Burak. Mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? 5 años. ¿Cuánto? 5 años. 5 años. Jesús David. Hola, ¿y cómo te llamas? Paulina. Paulina. Tamam. Sofía, mucho gusto. Burak. Mucho gusto. Amigo. ¿Cómo estás? Ah. Muy tímido. Y el otro bebé. Orada oturmuş Manuel. nasıl? Nasıl kaşları çatmış bakıyor buraya. Gel lan gel. 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 Yo de Vamos. Medellín, el de Turquía. ¿De dónde de allá? Hola. ¿Estás visitando ahí? Ah, sí, estamos conociendo la zona. ¿Verdad? Sí. Ablanın kıyafeti görüyor musunuz? Bakın rengarenk. Te ves aquí hace mucho tiempo. Boyu kadınları böyle Sí. tek parça renkli bazen işlemeli kıyafetler giyiyorlar. Ha, daha demin çektiğim ev burası. Sí. Bu abla yaşıyormuş. Aquí, nada. Cuida a los niños. Cuides al niño. Ujú. Ah, ya pues. Pues. The babies. He's bringing his little son. Manuel, hola. Manuel? Manuel. Manuel gel la buraya gel. You look so good. Manuel gel la gel ne oldu? Tamam gel ağlama gel gel gel. 4 parça dişi var gel. 4 parça dişi var. Ya, Manuel. Manuel, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué? Hola, buenas. Bir tane şuraya, bir tane de şuraya durak yapmışlar. Başka köylere giden kamyonetler. Aynı Küba'daki mantık. Orada da otostop çekiyorlardı ya kamyonete. Burada da aynı mantık var. Öyle duraklarda duruyorlar. Şoföre ücreti mukabili neyse onu veriyor. Ondan sonra gideceği yere kadar gidiyor. Şurası bir nehir yatağı, bir su yatağı olsa gerek yani. Belki bir çay, bir dere bir şey akıyordur burada zamanında. Hola, buenas. Aa, kupkuru ve çöp dolu. Hola, buenas. Burada genelde insanların kullandığı araç motor. Arabası olanlar da var tabii kasabada.
Ama genellikle motor kullanıyorlar ve bisiklet kullanıyorlar. Bir yere ulaşmak için. La oğlum zarar vereceksin kendine, çıkma. Çok zayıflar ya. Çok zayıf hayvanlar. Abimiz buenos días. Bu abimiz işçilik biliyor olsa gerek. Biraz da sanırım parası var kendine. Böyle betonarme bir yer inşa etmiş. Çöl bölgesinde yaşayan kadınlar genellikle böyle renkli ve tek parça kıyafet giyiyorlar. İşte çiçek desenli, işlemeli falan. Acayip hoşuma gidiyor. Güzel görünüyor ya. Hola, buenos días. Sanki öyle bir yerdeyim ki böyle hayalet kasabalar olur ya böyle bazı yerlerde, bazı ülkelerde. Kimse yaşamaz orada. Gidersin, gezersin, fotoğraf çekersin, bomboştur, böyle mistik bir havası vardır. Aynı öyle ya. Tek farkı insanlar yaşıyor ve pislik, çöp dolu yani. ¿Ustedes son periodistas? No, turistas. Ajá, no, no. Yo soy de Medellín, él es de Turquía. Turquía. Ah, Turquía. Sí, Sí. vamos a conocer. Ah, bueno, con mucho gusto. Mucho Soy gusto, Alfonso señor. González. Mucho Mucho gusto. gusto. Mi nombre es Burak. Urax. ¿Tú? ¿Y tú? Daríos. Darius. Mucho gusto Dario. Abiyle tanıştık şimdi. O söyledi, buranın adı Vio Pastas. Yani yazılışı tam olarak nasıl bilmiyorum ama okunuşu Vio Pastas. Bu mahallenin adı. Böyle geçiyormuş. Abinin giydiği ayakkabıları görüyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim size. Abi de rahatsız etmeden. Bu ayakkabıları Guane'de görmüştük. Böyle örgü şeklinde yapıyorlar. Altına lastik koyuyorlar. Sandalet gibi böyle arkasını kapatıyorlar ama tam sandalet de değil. Babet'in birazcık farklı versiyonu. Erkekler de giyiyor, kadınlar da giyiyor. Guane videosunu izleyenler ayakkabıyı yakından göstermiştim. Belki materyali farklıdır. Muchas gracias señor. Feliz día. Belki burada yapılış materyalleri farklıdır. Yapılış yöntemi farklıdır. Ama model aynı model. Fark ettiyseniz bir de erkekler normal kıyafetler giyiyor. Geleneksel kıyafetler giymiyor. Sadece kadınlar geleneksel kıyafetler giyiyor. Her yerden bir müzik sesi yükseliyor. Hola, buenos días. Kendilerince ürettikleri elektrik çözümü bu. Yani elektrik direği yok ama böyle odun parçalarıyla bağlayıp birbirlerine, evlerine elektrikleri iletiyorlar. Şimdi bantla bağlamışlar bir de ama tehlikeli ya. Fena bir sıcak var. Fena bir sıcak var. Bu bölgede en düşük yıl boyunca görülen en düşük hava sıcaklığı 20 derece. En yüksek hava sıcaklığı da 39-40 derece civarı oluyormuş. Ama işte hissedilen güneşin altında bambaşka bir seviye oluyor. Yani güneşin altında öyle vakti yürü, aklını kaybedersin. Öyle bir sıcak oluyor yani. Peru'da biri şey demişti bana. Bu kaktüslerden ilaç yapıyorlarmış kabileler. Kabile şamanları kaktüsleri ilaç olarak kullanıyormuş. Hola, buenos días. Çok utangaçlar ya. Ne diyor? Gasolina. Ha bak, benzin satıyor burada. Bunu ben ilk Uribia'da gördüğümde yağ zannetmiştim de böyle şişelerde benzin satıyorlar. Did you see that? It's gasolina. We saw in Uribia, we were thinking that it's oil, but no, it's gasolina. Burada birçok şey sıkıntısı yaşanıyor. Benzinin de tabii doğal olarak sıkıntısı yaşanıyor.
Venezuela'dan benzin kaçakçılığı çok oluyormuş bu bölgede. O yüzden bu arada burası bir market. Şöyle göstereyim. Yerel bir market. Yani benzin de satıyor abimiz, ablamız. Sigara da satıyor, bisküvi de satıyor, yiyecek de satıyor. Artık ne varsa içeride. Burada benzin sıkıntısı var, o yüzden Venezuela'dan kaçakçılık çok fazla oluyormuş. Tabii oradaki durumlar da malum. Biraz daha uygun oluyormuş, o yüzden oradan getiriyorlarmış benzin yani. Onun da haberlerini aldık. Araştırmıştım, özellikle sordum doğru mu diye, teyit ettiler. Sofia gölgede takılıyor, çok sıcak çünkü. Çok yakın bir noktadayız bu arada Venezuela'ya. Yani buradan Venezuela 1 saat falan uzaklıkta arabayla. Abla orada takılıyormuş, görmedim. Hamakta takılıyorlar. O hamakları da kendileri örüyorlar bu arada. Boyu kadınları böyle tek ilmek ilmek işliyor. Örüyorlar. Büyüklüğüne göre ve sağlamlığına göre ördükleri sürede değişiyormuş. İlk defa büyükbaş gördüm bu bölgede. Normalde keçi yetiştiriciliği yapıyormuş insanlar. O şekilde para kazanıyorlar hayvancılıktan. Ama büyükbaş çok yaygın değilmiş. İlk defa gördüm bu arkadaşları. Bak, kemikleri sayılıyor. Çöp yiyorlar ya, çöp yiyorlar. Yani bu hayvanın etinden sütünden faydalanmaya kalksan kanser olursun. Çünkü hayvan da kanser. Hayvan da hastalık kapıyor buradan. Yazık, günah ya. Mahvediyoruz her yeri, yaşadığımız her yeri mahvediyoruz insan olarak. İnsanlar olarak. Üstümüze yok yani bu konuda. Komple yakmışlar burayı. Yaka yaka tüketmeye çalışıyorlar. Sofia ile şeyi konuşuyorduk. Ya nasıl da normalleşti bu tarz yerler. İnsanlar hiç umursamıyorlar. Hükümetler salmış durumda. Onlar ancak para çalma derdinde. Kendi ceplerini doldurma derdinde. Normalleştirdik ya insanların bu yaşantılarını. Yani sadece burası için konuşmuyorum yani. Fakir yerleri düşünün. Zor durumda yaşayan insanları düşünün. O kadar şey ki alıştık ki bu duruma hepimiz yani. Normalde yıkıp yakmamız lazım her yeri yani. Bu koşullarda kim yaşadığını düşünebilir ki yani? Böyle bir yerde yaşadığınızı kendiniz düşünebiliyor musunuz? Çoluğunuzun, çocuğunuzun bu tarz yerlerde yaşadığını düşünebiliyor musunuz? Yoksulluk içinde, pislik içinde, suya, elektriğe ulaşamıyorlar. Normal insani ihtiyaçlar ya, temel ihtiyaçlarına ulaşamıyorsun yani. Senin için lüks. Lüksten de öte hatta. İşte uzaktan izlemesi hepimiz için maalesef çok kolay ama işte içinde yaşayan insana sor bile. Öyle bir alıştırıyorlar ki bizleri. Hem bizlerde hata hem onların kurnazlığı yani. Öyle bir hayata alıştırıyorlar ki bizleri. Hiçbir şey yapmıyoruz ya. Hiçbir şey yani. Görüp geçiyoruz. Artık şeye evrildi durum. Görüp üzülüyorduk önceden. Artık normalleştirdik, o üzülme evresini de normalleştirdik. Üzülmüyoruz bile artık. Normal ya diyoruz, her yerde var bu. Tıraş ediyor. Hola, buenos días. Tıraş ediyorlar abi. ¿Cómo estás? Benim de saçlar uzun, enseleri aldırsak mı ya?
Bak burada da benzin satıyorlar. Feliz dia. Ciao. Şu siyah bidonları görüyor musunuz? Onlar da su depoluyorlar. Kamyonetlerle su getiriyorlarmış bu bölgeye. Özellikle köylere, su olmayan yerlere. Kamyonetlerden insanlar su alıyorlar. Depoluyorlar, artık kamyon bir daha ne zaman gelirse. Bahsettiğim su tankeri işte. Bunu nasıl dağıtıyorlar? Ben kamyon dedim ama tanker aklıma gelmedi. Tanker işte. Anlamışsınızdır siz zaten. Bazen aklıma gelmiyor kelime. Başka bir kelime yapıştırıyorum hemen yerine ki yani cümlenin akışı bozulmasın. Bak göstereyim size. Su dolduracaklar şimdi. Su değil, tankere benzin alıyorlarmış. ¿Cómo estás? ¿Esta agua? Sí, And gasolina. gasolina. ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? 10.000. 10.000. 1 litre benzin 10.000 peso, o da 2 dolar yapıyor. Şu an benzin fiyatlarından çok haberim yok. Ucuz mu pahalı mı bilmiyorum ama kulağa sanki bir tık pahalı gibi geldi. Şimdi Kolombiya'daki benzin fiyatlarını da bilmiyorum ama ne hikmetse böyle kulağa pahalı gibi geldi. Böyle 2 şişe aldı. 2,5 desek 5 litre benzin. Gracias amigo. Aldı benzini, su dağıtmaya devam. Hola amigo, ¿cómo estás? Toma yo eso. Le digo este. Em xanh hay bó ta cái gì đó. Nó cái sao xe này. Bu ne ya? Buradaki temel ulaşım araçlarından biri motor olduğu için çok fazla motor tamircisi var. İnsanlar tabii doğal olarak ekmeğini kazanmaya bakıyorlar. Hola, buenas. ¿Cómo estás? En estado Bolivia, trabajando duro. Gracias amigo, gracias. Adelante, mano. Gracias amigo. Ciao. Şurada bir tane restoran var. Yemek yiyorlar. Abi motorun arka tekerini tamir ediyor. Hola, buenas. Problem? Ne oldu acaba? Feliz dia.